Ambarella şirketi, Birleşik Devletler'deki en geniş, tek ve bağımsız kurum haline geldi. Ve bu da şirketin görünen kısmı. Şirketin altında gelişmiş bir istasyon bulunuyor. Buradan hareket eden tren doğruca Hayf'a ulaşıyor. Hayf doğrudan yer altına inşa edilmiştir. Raccoon City sokaklarının metrelerce altına. Burada yapılan çok gizli araştırmalar Ambarella şirketi tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Her 10 evden 9'u bu şirketin ürünlerinden satın aldı. Şirketin siyasi ve mali etkisi her yerdeydi. Yüksek Kulesi içinde tam 500 teknisyen ve bilim adamı araştırma yapıyor. Hepsi de yer altında yaşıyor ve çalışıyor. Onlar Hayf'ın en önemli araştırmalarını yapıyorlar. Araştırmaların hepsi yapılarına göre sınıflandırılmış. İşte bu şirketin dünyada en büyük olduğu üretim alanları. Bilgisayar teknolojisi, tıbbi ürünler ve sağlık. Askeri teknoloji, genetik deneyler ve virüs silahları. Serimizin evvelki bölümünde yeryüzündeki ıssız arazileri izole edip, yerleşim yeri olmaktan izole edip kendilerinin o bölgede test merkezleri, gizli deney laboratuvarları kurabilecek olduklarından, yani planların bir parçasında insanlıktan maksatlarını gizlemiş oldukları deneyleri rahatça yapabilmek olduğuna dair bazı işaretlerde bulunmuştuk. Tabii bunun tam olarak hangi boyutta olup olmadığını Allah bilir. Gerçek Bilim sitesinin verilerine göre yeryüzünde bilinen 6 yeraltı laboratuvarı, yeraltı tesisi şöyle sıralanmış. Snowlab diye bir yer var. Yani Sudbury nötrino gözlemevi. Yerin yaklaşık 2 kilometre altında Sudbury'deki Whale Craton madeninde kurulu bir yer. Kanada'da bulunan bu madende madenciler nikel çıkarırken Snowlab'daki bilim adamları astro parçacık fiziğiyle uğraşıyorlar deniyor. Karanlık madde laboratuvar deneylerini bu yeraltı tesisinde yapıyorlar şeklinde bir açıklama var. Daha sonra ismini sıkça duyduğumuz CERN geliyor. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısına sahip olduğu söyleniyor. Yerin yaklaşık 170 metre altında bir seri halinde parçacık hızlandırıcılara sahip olduğu söyleniyor. 27 kilometre uzunluğunda magnetize bir halka iki yönden ışın yollayarak güya parçacıkları çok hızlı bir şekilde ışık hızına yakın hızda çarpıştırıyor deniyor. Birleşik Devletler'in Minnesota eyaletinde ismini de bu eyaletten alan bir tesis var. Yerin yaklaşık 800 metre altında nötrinolar ve karanlık madde için birkaç dedektör yerleştirildiği söyleniyor. Burası da bir yeraltı laboratuvarı. Daha sonra 1400 metre kayayla kaplı Gran Sasso Ulusal Laboratuvarı, yine nötrinoların varlığını tespit etmeye adanmış bir bilim laboratuvarı olduğu söyleniyor. Laboratuvar, La Aquila ve Terramo arasındaki otoban tünelinin arkasına inşa edilmiş ve başkent Roma'dan yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta deniyor. Bu laboratuvarda daha evvel yapılan testte parçacıkların ışıktan hızlı gittiği düşünülmüştü. Sonrasında ise fiber optik sistemde bir problem olduğu anlaşılmış. Daha sonra Güney Dakota'da Black Hills'in yaklaşık 1,5 kilometre arkasına gömülen dedektör karanlık madde deneyi yapıyor deniliyor. Böyle yer altında bir dedektör. Tesisin tam merkezinde ise 300 kilodan fazla sıvı xenon dedektörü parçacık tespiti için kullanılıyormuş.
Ekim 2013'te ilk neticeler beyan edilmesine rağmen karanlık maddeye ilişkin hiçbir kanıt olmadığı söylenmiş. Fakat deneyin daha devam edeceği söyleniyor bu tesiste de, bir yeraltı tesisi. Son olarak dünyanın bize açıklanan en önemli 6 yeraltı tesisinin sonuncusu olan Kanada Yeraltı Atom Enerjisi Araştırma Laboratuvarı var. Nükleer yakıt elde etmek için veya nükleer ürünler elde etmek için kurulduğu söyleniyor. Yerin yaklaşık yarım kilometre altında bu laboratuvar. Bu da bize açıklanan, söylenen ve maksadı bu şekilde beyan edilmiş olan 6 yeraltı tesisinden birisi. İsimleri ve bazı özelliklerini size söylemiş olduğumuz bu yeraltı tesisleri de tıpkı acaba NACA gibi, NASA gibi bize üzerine çalışmalar yapıldığı iddia edilen meseleler hakkında mı bir takım araştırmalar ve deneyler yapıyor? Antimadde, karanlık madde, yok parçacık hızlandırma gibi. Yoksa az sonra size de sunacağımız Resident Evil'dan alacağımız bir takım tüyolarla da belki güçlendireceğimiz teoriler olacak. Belki de acaba bu tesisler birer paravan olup gerçekte bize göstermedikleri veya anlatmadıkları tesislerde başka türden deneyler yapıp yapmadıklarını veya bu ismini zikrettiğimiz tesislerde aslında bu söylemiş oldukları fizik deneyleri değil de daha başka türden, daha başka cinsten deneyler yapıp yapmadıklarına dair, yani böyle bir deneyler yapıyor olup olmadıklarına dair bir sorgulama, bir beyin fırtınasına başlayalım dilerseniz. C virüsünü görüyorum. İçeri giriyoruz. Dr. Birkin, sessizce bizimle geleceksin. Geleceğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu benim hayatımın işi. Hiçbir şey teslim etmiyorum. Emirlerimiz var Dr. Birkin. Sana bir kez daha soracağım. Ne halt ediyordun? Emirlerimiz onu canlı getirmekti. İçerideyiz efendim ama bir sorun yaşadık. Hedef direndi, biz de onu indirmek zorundaydık. Doğru efendim. Anlaşıldı. O zaman sadece numuneler. Hadi gidelim. This is VRC Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. Aslında biraz tersten başlamış gibi olduk fakat burada Resident Evil 2 ve 3'teki bazı kesitlerde yeraltı laboratuvarlarında çalıştırılan profesörlerin de, yani son kullanma tarihi geçtiğinde veya kendi prensiplerine aykırı davranışlarda bulunduklarında nasıl gözden çıkarılabilir bir statüde olduklarını görüyoruz. Aslında akademi denen torna tesviye atölyelerinde mantar yetiştirir gibi, bu yüzden özellikle fenli sahalarda profesör yetiştiriyorlar. Tabi bunlardan en yeteneklilerini seçiyorlar daha önceden. Daha az yeteneklerini veya yetenekli olmayanlarını üniversitede bırakıyorlar. Kendi laboratuvarlarında, kendi gizli tesislerinde, yeraltı laboratuvarlarında bu profesörlerden bazıları birazcık insaniyetli davranmaya kalkacak olursa, yaptıklarından
pişman olursa elbette hemen biletini kesiyorlar. Resident Evil serisinde umumiyetle böyle çıkıyor karşımıza. Peki ne oluyor da bir yerde bu profesörlerden bazıları isyan ediyor. Kendi yapmakta oldukları projelere karşı çıkmaya kalkıyorlar, karşı durmaya kalkıyorlar. Şimdi biraz bunu inceleyelim. Resident Evil 2'de Nest ismi verilen yeraltı laboratuvarında dönen bir takım dolaplardan haberimiz oluyor. Bu laboratuvarın önceleri baş sorumlusu olan William Birkin'e gelen bir elektronik postada deniyor ki bakın üst düzey yetkililer geliştirmiş olduğunuz biyolojik silahla ilgilendiklerini söylediler. Parayı dert etmeyin diyor. Şirketimiz oldukça zengindir. Yani para bizim için problem değil diyor. Bir başka dosyada ise yine Nest ismi verilen yeraltı laboratuvarının baş sorumlusu olan William Birkin'in G virüsü araştırmalarıyla alakalı bazı tutumlarından dolayı görevden alındığına rastlıyoruz. Bakın yine Nest ismindeki yeraltı laboratuvarıyla alakalı. Resident Evil 3'teki bir dosyada Arklay Dağları Araştırma Tesisi yöneticileri belediye başkanı Warren'ın ofisine büyük bağışlarda bulunuyormuş. Bakın yani siyasiler işin içinde. Şehri fiilen kontrol ediyor diyor. Ancak yaptığı araştırmalar hususunda ilaç şirketi kisvesi altında askeri silah üretimi ne odaklanıyor diyor. Tabii ki burada da biyosilah araştırmaları var. Belki de humanoid araştırmaları ve tabii ki yapay virüs salgını operasyonlarında yine üretici konumunda bulunuyor diyor. Bakın günümüze hiç yabancı meseleler değil. Başka bir dosyada tuhaf bir olaydan bahsediliyor. Umbrella şirketine ait olan ve Arklay dağlarında bulunan bir malikanede meydana geldi diyor. 23 Temmuz'da Stars Bravo ekibi bir dizi sırlı ve korkunç cinayeti araştırmak üzere Arklay dağlarına gönderildi ve beklenmedik bir şekilde telsiz bağlantısı kesildi. Bir gün sonra Alfa ekibi de bölgeye sevk edildi ve yakındaki malikanede yaşanan olayların içine çekildi. Bu malikanenin sırrı ne peki? Sırrı işte bu konumuzla alakalı yine. Malikanenin yok edilmesiyle birlikte altında gizli bir Umbrella laboratuvarı diyor. Yine bir yeraltı laboratuvarı. Burada yürütülen yasa dışı tırnak içinde biyosilah deneyleri olduğunu söylüyor. Bu deneylerde kullanılan yine bir yapay virüs tesisten sızdı ve yaşanan her şeyin temel nedeni olduğunu düşünülüyor diyor. Gizlilik prensibiyle alakalı bir dosyada buradaki çalışmalarımızın bazı yönleri tehlikeli olabileceğinden tüm çalışanların iş yeri yönetmeliklerine harfiyen uyulması zorunludur. Özellikle onaylanmamış ziyaretçilerin yetkisiz girişi veya işle alakalı veri ya da materyallerin dışarı çıkarılması ciddi cezalarla karşılanacaktır. Dünyanın en iyi araştırma organizasyonunun bir parçası olmak büyük bir onurdur. Yeni ve devrim niteliğindeki teknolojileri geliştirirken bunu aklınızda tutun ve kurallara sadık kalın diye bir güvenlik talimatnamesi. Bakın yeraltı laboratuvarları gizlilik içerisinde yer altında olmakla kalmıyor. Çalışanlarına hafif tehditvari, hafif ultimatomvari bir takım talimatlarla onları zapturapt altında tutuyor. Çünkü yapılan işler gerçekte insanoğlunun, insanlığın, halkların, toplumların bilmemesi gereken işler.
Resident Evil 4'te Ustabaşı'nın Günlüğü isimli bir dosyada diyor ki 19 Ekim tarihli şatodakiler kazı sırasında dikkatli olmamız konusunda bizi sürekli uyarıyorlar. Fakat birkaç işçi biraz toz soluduktan sonra bayıldı. Burada bize söylemedikleri bir şeyler oluyor. Fazla sır var. Ben de öksürmeye başladım. Uyumalıyım. Bundan önceki tarihli bir kayıtta ise eğer maaşı olmasaydı kimse bu tenha yerde, bu izbe yerde çalışmaya istekli olmazdı diyor. Bakın ıssız, izole bir yer olduğunu söylüyor o madenin. 26 Ekim'li kaydın devamında ise ben de artık gerçekten büyük bir sorun var diyor. 3 kez bugün kan kustum ve o kadar zayıfladım ki neredeyse hareket edecek güç bulamıyorum diyor. Buraya hiç gelmemeliydim. Para için geldim ama bedelini ödeyen ben oldum. Berbat bir babayım. Çok üzgünüm diyor kızına. Daha iyisini hak ediyorsun diyor ve sonraki günlük notlarına baktığımızda Ustabaşı'nın artık bir tür hastalığa müptela olduğunu veya bir tür değişime uğradığını ve aklını yitirdiğini görüyoruz. Elbette burada dikkatimizi çeken şey bir kazı çalışması yaptırılması insanları. Yani tıpkı semaları çıkma, semaları delme projeleri olduğu gibi adamların arzın dibine inme gibi de böyle ihtirasları var. Yani yerin dibini bulacak, semanın en tepesine çıkacak. Böyle bir arzuları var, projeleri devam ediyor anladığımız kadarıyla. Resident Evil 5'te load ekranında Resident Evil'ın tarihine dair bir takım şeylerin anlatıldığı kesitlerde, bölümlerde Şubat 1969 tarihine dair Alexander Ashford'un Antarktika'da bir tesis tasarlamaya başladığı haberini veriyor. Code Veronica projesi amacıyla gizlice bir yeraltı laboratuvarı inşa etme planlarının olduğunu söylüyor. Bakınız yine karşımıza bir yeraltı laboratuvarı. Bir de bu yeraltı laboratuvarların, bu gizli laboratuvarların deniz altına ya da gemiye gömülmüş versiyonları var. Resident Evil Revelations'ta görüyoruz. Bernard Corty isimli karakterin bırakmış olduğu notları okurken aynı zamanda böyle bir kurguda yapılabileceği, gemi ya da denizaltıya gizli bir tesis veya laboratuvar inşa edilebileceğini görmüş oluyoruz. Corty diyor ki sonunda son planımızı uygulamaya koyuyoruz. Liderimiz ve silah arkadaşımız Jack Norman bu planı ortaya attı. İlk duyduğumuzda gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine dair şüphelerimiz vardı. Ama şimdi bu olağanüstü planı yoldaşlarımızın çelik iradesi ve gücü ve nüfuzuyla ideallerimizi destekleyen kişi sayesinde hayata geçirme zamanı geldi. Bu gemileri kullanımımız için hazırladı. Bu lüks gemiler insanlığın yozlaşmasının sembolleridir ve virüsün dağıtımı için uygun araçlar olacaktır. İnsanlığı arındıracak olan virüsün dağıtımı için Queen Zenobia'ya çıkma görevine atandım ki bu Queen Zenobia bir geminin ismi oluyor hikayeye göre. Sonrasında işlerin Corty için yolunda gitmediğini anlıyoruz. Görev başlangıcına 12 saat kala vücudunun titrediğini, virüs tarafından yaratılan garip biyolojik organizmalar Sintine'deki gizli laboratuvarda dolaşıyor şeklinde notlarını aldığını görüyoruz. Hocam tüm bunların ne önemi var? Yani niçin bunları bize naklediyorsunuz diye konudan kopanlar için tekrar bir hatırlatma yapalım. Aslında bu yeraltı laboratuvarları veya işte yüzen gemilerdeki tesisler veya deniz altındaki ya da Arktik bölgelerdeki yani kimsenin aklına gelmeyecek yerlerdeki gizli tesislerin amacı insan topluluklarının en tahammül edemeyeceği inançlarına, inanışlarına, belki ideolojilerine ters gelen bir takım deneylerin rahat bir şekilde yapılması için ve tabii ki kendi istikbale dönük planlarında artık nasıl bir kurgulama yapmak istiyorlarsa insanlık üzerinde o ürünleri bir şekilde ortaya koymak için. Yani burada da diyor ki bakın virüs suda çözülebilir. Yine bir yapay virüsten bahsediliyor. Bu yüzden o suyu içen herkes bir canavara dönüşecek. Hunter tipi bir canavar. O virüs sonra karada da yayılacak diyor. Bazı canlılar vasıtasıyla ve ondan sonra alın size işte salgın senaryoları. Son sayfada insanları cehenneme getirmeliyiz yoksa gözlerindeki perdeler kalkmayacak diyor. Norman bunu bu şekilde ifade etti. Bir de tabii şey var yani fiiliyatı ya da tırnak içinde terörü ortaya koyan profesör ya da tırnak içinde terörist her kimse işte bir inancı olur.
Ya bir tarikata üye olur ya da bir dindar bir adam olur bazen böyle. Onun üzerinden yani yine inançlara, insanların inançlarına saldırmak, dinlerine saldırmak için böyle bir bahane olur. Yani çok Hollywood'dur bu. 80'lerde 90'larda çok yaygındı. Yani dindar insanların daima sapkın, manyak gösterilmesi, seküler insanların aydın, parlak, mantıklı, akılcı böyle hep doğru karar veren iyi kimseler, mutedil kimseler olarak gösterilmesi diyalektiği yine burada da var. Bu çok demode artık tabi. İnsanlar bunu ne kadar yiyor yemiyor bilmiyoruz ama Resident Evil Revelations'ta da bu vardı doğrusu. Nedir bunlar? Dondurulmuş depolar. Binlercesi olmalı. Umbrella Yönetim Kurulu burada güven içinde kıyameti bekliyor. Antivirüs. Bütün bu felaketin ilacı. Ama sadece tek bir şişe var. Yerin 500 metre altında kapalı bir yerdeyiz. Yerin 500 metre altında kapalı bir yerdeyiz. Yeraltı laboratuvarlarında ne yaptıklarını, hangi maksada binaen bir takım faaliyetlerde bulunduklarını, deneyler yaptıklarını, tırnak içinde bilim araştırmaları ve geliştirmeleri yaptıklarını tabii ki bizlerin yani insanoğlunun ve insanlığın aleyhine birçok şey barındırdığından veya barındırma ihtimali olduğundan diyelim. Ana haber bültenleri vasıtasıyla bizlere bildirecek değiller. Ancak biz tüm bunların farkında olup yani bu adamların yaptıkları yapacaklarının habercisidir diyerek bu meselelerden gafil kalmamalı ve her daim uyanık olup birbirimize fayda gayeli vaaz-ı nasihat vermeliyiz diye düşünüyoruz naçizane. Tabii bu yeraltı laboratuvarlarında, bu gizli tesislerde ne yaptıklarına dair şimdiye kadar ne yaptılar veya ne yapmaya devam ediyorlar ya da ileride neler yapacaklarına dair bir takım bilgilerden yola çıkarak bunu da elbette kıyas yoluyla bir takım tahminlerle birleştirerek bu seriye devam edeceğiz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Şirketin görünen kısmı. Şirketin altında gelişmiş bir istasyon bulunuyor. Buradan hareket eden tren doğruca Hayf'a ulaşıyor.